store because my Kapımı kapatıp geliyorum dedi. should be better. Şimdi daha iyi galiba. Evet. Hoş geldiniz hepiniz tekrardan arkadaşlar. Jean sen de hoş geldin tekrardan. Welcome to all of you and Jean, we welcome you again. Teşekkür ederim. Bu akşam Jean Adrienne arınma sistemi hakkında birazcık konuşacağız. Daha önceden benden dinlediğiniz bu sistemi, çokça kez benden de dinlediğiniz bu sistemi bir kez de Jean Adrienne'la birlikte deneyimlememizi arzu etti gönlüm. Jean de bizi kırmadı. O yüzden tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. This evening we will be talking about Jean Adrienne clearance system. I wanted you to listen the system from Jean herself. So far you have always listened it from my own words, but I wanted you to listen to listen about the system from Jean's words. And we welcome you all. We welcome Jean again. Welcome. Thank you. Yeah, so I'm very honored to be present with you because Sezen is an excellent teacher and an excellent representative of this clearing system in Turkey. Burada bulunmaktan onur duyuyorum çünkü Sezen gerçekten harika bir öğretici ve bu sistemin en iyi temsilcilerinden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Bu sistemi gerçekten gönlüm çok aktığı için kolaylıkla kullanabiliyorum ve kendim zaten bu değişikliği yaşadıktan sonra yol arkadaşlığı yapmaya başladım. Thank you very much. My heart flows with the system and that's why I am practicing it with ease and I have seen a lot of changes. Yeah, me too. Thank you. Ben de aynı şekilde çok teşekkür ederim. So this system came to me through Channel. I had an enlightenment experience in 2002. Bu sistem bana kanallık aracılığıyla ulaştı. Ben 2002 yılında bir aydınlanma yaşadım. And it was at that time that I received the system and I've been using it ever since. Evet, o zamanlar bu sistem bana gönderildi. Bunu o zamanlar keşfettim ve o zamandan beri kullanıyorum. So primarily, the system was used in the United States until about 2006, I think. Aslında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya başladık bunu. Sanıyorum 2006 yılıydı. And then I was invited to attend a workshop from a man by the name of Steve Rother in Holland. And the people in Holland resonated with the work. Daha sonra bir atölye çalışması için Hollanda'ya çağrıldım Steve Walter tarafından ve Hollanda'da da bu sistem yankılanmış oldu. And so I was teaching every year, several times a year in the Netherlands, and a woman from Turkey came and took the class. Ve Hollanda'ya senede birkaç kez gitmeye başladım, ders vermeye başladım. O derslere de bir Türk hanım katıldı. And she translated this work into Turkish in 2009. Ve 2009 yılında bu çalışmayı Türkçe'ye çevirdi. And so that's how it got to Turkey. Ve işte bu şekilde Türkiye'ye ulaşmış oldu. And you know, there are teachers in pretty much every country in the world. Dünyada pek çok ülkede öğreticiler var, uygulayıcılar var. But so far the work is only translated in English, Dutch, and Turkish. Ama şu ana kadar yalnızca İngilizce, Flemenkçe ve Türkçe'ye çevrildi. So this work has the ability to take a person to the place where they created a block for themselves. Bu çalışma kişinin kendisine blokaj yarattığı
yerden kurtulma yetisi veriyor. Because we have the ability to change anything and everything in our reality. Çünkü aslında gerçekliğimizdeki her şeyi değiştirme kapasitesine sahibiz. But it has to be corrected where it was created. Ama bu sorunun çıktığı yerde düzeltilmesi gerekiyor. So many of the things that hold us back from being all that we can be are not necessarily things from this particular lifetime. Ve bizi alıkoyan sebepler, bizi biz olmaktan alıkoyan sebepler her zaman bu hayatta karşılaştığımız deneyimler değil. The trauma could have been created by one of your ancestors. Bu travma atalarınızdan biri tarafından da yaratılmış olabilir. Or it could have been created by yourself in another dimension or another reality or another lifetime. Ya da bizzat kendiniz tarafından bu travma başka bir boyutta ya da başka bir yaşamınızda yaratılmış olabilir. Or it could have been something that happened to you when you were 3 years old. Ya da 3 yaşındayken başınıza gelen bir şey olmuş olabilir. But regardless, you have to go back to the point of the trauma to do the healing work. Önemli olan iyileşmek için travmanın yaratıldığı noktaya geri dönmektir. So this clearing system will take you there and then will tell you what you need to do to clear the problem away. Bu arınma sistemi sizi işte o noktaya götürecek ve orada çözüm bulmanızı, o blokajı nasıl temizleyeceğinizi gösterecek. And when the protocol is followed correctly, Ve bu protokol doğru şekilde uygulanırsa the changes can be permanent and immediate. değişimler hem kalıcı hem de anında olacaktır. So I think this is the reason why so many people resonate with this work. Bence bu yüzden bu kadar çok kişi bu çalışmayla hizalanmış durumda. So I'd be happy to answer any questions that anybody might have. Herhangi birinizin bir sorusu varsa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Bu sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili biraz bize bilgi verebilir mi? Could you please give us more information about how this system works? Yes, so the system works using muscle testing. Sistem kas testiyle çalışıyor. And so the facilitator actually does muscle testing on the client's energy. Kolaylaştırıcı aslında danışanın enerji alanındaki durumla ilgili kas testi yapıyor. Öyle yapma. Önce kendin tartıl, bir de kucağında tartıl. And the muscle testing allows the facilitator to access this grid, which points to particular pieces of information in the protocol. Ve kas testi kolaylaştırıcının işte bu ızgarada gördüğünüz noktalara ulaşmasını sağlıyor ve bu şekilde danışana bir çözüm sunulmasını sağlıyor. And the information in the protocol is either a word, a phrase, or a sentence. Protokoldeki bilgi bir kelime de olabilir, bir cümle de olabilir, bir ifade de olabilir. So this clearing system is like a language for the soul to be able to communicate with the client what they need to know in order to be able to move forward in their life. Yani bu protokol sayesinde aslında ruhun dilinden konuşmuş oluyorsunuz ve danışanın kendi hayatında tıkandığı yerden çıkmasını ve ilerlemesini sağlamış oluyorsunuz. So does that help, Sezen? Yes. Burada bazı cümleleri hani anlamıyoruz ya da danışanlar da anlamıyor ya, bunun zaten anlamakla işlemeyen bir sistem olduğunu anlatıyorum ben. Hani kendisi de burada bizi daha fazla aydınlatabilir mi? Some of the sentences are not understood. We do not understand the sentences or information in the system sometimes, but I always try to tell my clients that it has nothing to do with understanding the sentence or the statement. Could you please tell us more about this? Exactly. You don't have to understand it. That's the beauty of this system. Kesinlikle anlamanıza gerek yok. Zaten sistemin güzelliği burada. Because underneath all of the words or the sentences or the phrases is energy. Çünkü bütün o kelimelerin, ifadelerin altında aslında enerji var. And so when you access the particular line in the book, you're accessing the energy that will shift the client. Aslında çalışmadaki bazı cümleleri, satırları okuduğunuzda
danışanın enerjisine bağlanmış oluyorsunuz. Orada bir değişiklik yaratmış oluyorsunuz. And that's the reason why it's not necessary to understand the actual words themselves. İşte bu yüzden kelimelerin kendisini tam olarak anlamanıza gerek yok. So the work was received in English, Bu çalışma İngilizce olarak bana geldi. and even some of the information in the English version of the work I don't understand. Ama bu bilgiler içerisindeki İngilizce ifadeler olmasına rağmen bazı ifadeleri ben bile anlamıyorum. And so I know that when it gets translated to another language, it's still going to lose some of the understanding possibility. Bu yüzden başka bir dile çevrildiğinde biraz anlamından bir şeyler kaybetmiş olabileceğini de anlıyorum. But it doesn't matter. Ama hiç önemli değil. When you read the line to the client and then you tell the client to tap, 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 the work is done. Danışana o cümleyi okuduğunuzda ve 3 kez tıkla dediğinizde işlem tamamlanmış oluyor. And it's just that simple. İşte bu kadar basit. Zaten bu kadar basit olduğu için de aslında uygulanışı da, yani öğrenip kendimize uygulamamız da basitleşmiş oluyor. In fact, learning and practicing on ourselves is easy just because of this reason. And so many people try to make it harder than it needs to be. Aslında olması gerekenden çok daha fazla zorlaştırmaya çalışan kişiler de var. They think they have to interpret what the information in the book is saying. Kitapta yazılanları yorumlama görevi edinmiş olanlar var. Öyle düşünüyorlar. And sometimes when they do that, it sort of changes the energy and the work doesn't work as well. Ama bunu yaptıkları zaman enerji de değişmiş oluyor ve işlem tamamlanmıyor. So it really is all about the energy. Tamamen enerjiyle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Bir seanstan ne bekleyebiliriz? What should we expect from a session? Well, first I always tell people not to have any expectations. Her zaman ilk olarak insanlara söylediğim herhangi bir beklentiniz olmaması gerektiği. Because the only time we're ever disappointed in this life is when we hold an expectation for something. Çünkü hayatta her zaman bir şeyler beklediğimiz zaman hayal kırıklığına uğrarız. But what potentially can happen in a session Ama isterseniz size bir seansta potansiyel olarak neler olabileceğini söyleyeyim. is that the client can gain information about themselves and their soul journey. Danışan kendisi ve kendi hayatı hakkında bilgi edinmiş olur. The blockages that are keeping the client from moving forward on their path can be removed. Danışanın hayatında ilerlemesini engelleyen blokajlar kaldırılmış olur. And physical, mental, emotional, and spiritual healing can take place. Fiziksel, mental, duygusal ve spiritüel iyileşme gerçekleşmiş olur. It's all possible. Evet, hepsi mümkün. Burada peki mesela en çok gelen sorulardan bir tanesi de kaç seans devam etmeliyiz oluyor. Bununla ilgili. One of the most frequently asked questions is how many sessions should we take? Right. I tell people when I work with someone that I only need to work with you one time. Ben şöyle söylüyorum, ben biriyle çalışacaksam bir kere çalışırım. Because my intention is to work with a person one time and clear away enough on their path that they can empower themselves and move forward. Çünkü benim niyetim o kişinin önündeki blokajları o seansta kaldırmak ve hayatında ilerleyebilmesini sağlamak. And then I tell them, if you hear that little voice saying, call Jean, then honor that because there may be another layer that's ready to be cleared away. Ama eğer kafanızın içinde hadi Jean'i ara, ona haber ver diye bir ses yankılanıyorsa onu da ihmal etmeyin, ona kulak verin. Size bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Onun altında da öyle bir gereksinim olabilir. So we're multidimensional beings, and there can be many layers
to the issues that we perceive to be holding us back. Biz çok boyutlu varlıklarız ve bizi alıkoyan sebeplerin altında pek çok katman olabilir. For example, I had a weight problem for many years. Could you please repeat which problem? For example, the problem was I was overweight. I had Weight problem, okay. Benim yıllar boyunca kilo problemim vardı. and so I did many sessions on this. Ve bunun üzerine pek çok seans yaptım. I probably worked on it every week for maybe 4 years 4 yıl boyunca her hafta yaptım diyebilirim. before I began to see a shift. Ve ancak o noktadan sonra değişim olabildi. And the shift was slow in the beginning, 1 pound loss here, 5 pounds there. İlk başta değişim çok yavaştı. Yani birkaç ayda 1 kilo kaybediyordum. Çok az bir gelişme oluyordu. And finally, when I had cleared away enough of the old wounds, all of a sudden, I lost the weight that I needed to lose to get to my ideal weight. Ve bunun altında eski yaraları ne zaman temizledim, işte o andan sonra büyük ölçüde kilo kaybetmeye başladım. So that's one example. But another example is that I've been working now for the last 4 years to clear away the blocks to attracting a beloved partner for myself. Bu bir örnekti. Şimdi başka bir örnek vereyim. Mesela bir süredir de kendime, gönlüme uygun bir partner bulmak için seans yapıyorum. And I work on that every Sunday, once a week. Ve haftada bir her pazar günleri bu konu üzerine seans yapıyorum. And I still haven't met him. Hala da kendisiyle karşılaşmadım. But I have cleared away so much stuff. Ama çok çok fazla konuyu da temizlemiş oldum. And probably the most important thing that I've achieved over the past 4 years is I've released my need for having a partner in my life. Öncelikle son 4 yılda başardığım en önemli şey bir partnere ihtiyacım olduğu fikrinden arınmak oldu. I still would like to have a partner, but I don't need a man in my life. Bir partnerim olmasını istiyorum ama benim hayatımda bir erkeğe ihtiyacım var da demiyorum. And I'm happier today than I have ever been in my entire life. Ve hayatımda hiç olmadığım kadar mutlu bir dönemdeyim. So something is shifting and eventually I know I will meet him. Bazı şeyler değişiyor ve biliyorum ki sonunda onunla karşılaşacağım. Who knows? Maybe he's in Turkey and I have to come back there to meet him. Kim bilir, belki de Türkiye'dedir ve bu yüzden Türkiye'ye gelmem gerekir onunla tanışmak için. Does that help? Yardımcı oldu mu? Burada o zaman bir konuya çalıştığımızda aslında hani orada bir başka şeylerin de açığa çıktığını tekrar teyit etmiş olduk böylelikle. Now you confirm that when we work on a subject, there are underneath layers, and we also clear those layers as well. Mm-hmm. That's how we confirm it right now. Exactly. And you can't really control it because you don't know how many layers there might be. Evet ve bunu kontrol edemezsiniz çünkü altta kaç katman olduğunu bilmiyorsunuz. Bu sebeple de aslında hazır oldukça ona seans açmaya devam ediyoruz, değil mi? The more we become ready, the more sessions we open for that subject. Yeah. Don't yeah, we? yeah. But I work on myself 1 time a week. Ama ben kendim için haftada bir kez çalışıyorum. Because I usually don't have processing that goes longer than 5 or 6 days. Çünkü 5-6 günlük 5-6 günden daha fazla süren işlem süreleri çıkmıyor bende. But sometimes something will come up in between my Sunday sessions that I need to work on that's completely different, and I'll do that. If something comes up and I know I need it, then I do it. Ama bazen 2 pazar arasında başka bir konu aklıma geliyor. Başka bir konuya çalışma ihtiyacım doğuyor.
o zaman diğerini beklemeden tamamen başka bir konu hakkında seans yapabiliyorum. But I will say that for those of you who are students of this work, the more you work on yourself, the better you will be at working on others. Ama bu sistemin öğrencilerine şunu söyleyebilirim ki kendi üzerinizde ne kadar çok çalışırsanız başkalarına o kadar iyi seans yapabilirsiniz. Evet. Burada bir de şey sormak istiyorum. Niyetle ilgili hani illa böyle bir konu arayışına girenlerimiz oluyor ama hani Jean'in en çok önerdiği en yüksek hayrımız olan arınmaya niyet etmek. Bununla ilgili de birazcık bilgi verebilir mi bize? There is a discussion about intention. Some people would like to search for an intention, search for a subject. Do we really need that? As far as I know, you always suggested working on our highest good instead of having a specific intention. Absolutely. I find that the sessions that I do on myself are the best when I just let go and let God. Kesinlikle öyle. Ben kendi üstümde çalışırken de bunu fark ettim. En iyisi tamamen yaratıcıya teslim olduğum zamanlarda ve ona bıraktığım zamanlarda gerçekleşiyor. Now, I always ask my client what they would like to work on. Tabii her zaman danışanlarıma şunu soruyorum. Ne üstüne çalışmak istiyorsunuz? And I find that their higher self will honor that, whatever they ask for. Ve yüksek benlikleri de eminim bunu onurlandırıyor istedikleri şeyi. But I don't recommend searching for a subject. Ama bir konu arayışına girmeyi önermiyorum. Burada birazcık daha aslında akışta ilerliyor olmak, hani bir konu zorunluluğu olmaması da bu sistemi bende çok heyecanlanmama sebep olmuştu. The fact that there is a flow in the system and we are going with the flow is what excites me about the system in the first place. Çünkü bazen... Yeah. Sorry. Me too. Benim de aynı şekilde. Çünkü bazen ne olduğunu anlayamadığımız durumlar oluyor ki zaten bu sistemde o anlayamadığımız durumlardan çıkabilmek için kolaylıkla kullanabildiğimiz bir sistem. And this is because we find ourselves in situations we don't understand, and in these times, it's better to leave it to the flow to get out of the situation. Completely. And you know, as I get older, I'm learning that there's no way to understand reality anyway. Ve yaş aldıkça şunu fark ediyorum ki gerçekliği anlamak aslında zaten mümkün değil. Just about the time you think you have it figured out, you'll learn that reality is bigger than that. Siz de anlamaya çalıştığınız bir zamanı düşünün. Gerçeklik her zaman bundan daha da geniştir sizin düşündüğünüzden. So the truth is a process. Gerçek bir süreçtir. It's a journey and not a destination. Bir yolculuktur, durak değildir. Evet, biz insanlar hemen olsun istiyoruz. Hani bir seansa katıldık, hemen olsun. But we human beings, we want it happen at that moment. When we have that session, we always want it to have a solution at that very moment. You know, and we do. But the truth is that there is always a solution at that very moment. It just may not be apparent. Evet, istiyoruz ama biliyor musunuz? Aslında o anda bir çözüm var. Sadece o anda görünür olmuyor bize. But if you think about the session that you had 4 days ago, and you go back and look at yourself and who you were 4 days ago, you'll always find that you've changed. 4 gün önce, seanstan önceki 4 gün, seanstan 4 gün önceki halinizi düşünün. O güne bir bakın. Aynı kişi misiniz? 4 gün önceki halinizden farklı olacaksınız. There's a saying in English that hindsight is always 20/20.
Again, please. Okay, that, you know, because perfect eyesight is 20/20. Yes. So there's a saying that hindsight is always 20/20. When you look back on it, you always see it more clearly. Yani bizde de dört dörtlük bakış açısı anlamına gelen bir deyim var. Ama aslında arkasına baktığınızda dörtten de daha fazla netlikte görebilirsiniz. Bu anlama gelen bir deyim var. Yani aslında gördüğümüzü ne kadar net görürsek görelim, arkasına baktığımızda çok çok daha net ve berrak başka bir gerçek var anlamına I geliyor. guess my best advice to people is to be patient Benim insanlara tavsiyem sabırlı olmaları. and to understand that everything is going to happen at the perfect time. Ve her şey olması gereken en mükemmel zamanda meydana gelecek. And it won't happen a minute before. Bir dakika bile öncesinde olmayacak. For example, my perfect beloved partner, maybe the reason I haven't met him is because he's married to somebody else today. Mesela benim müstakbel sevgilim, onunla şu anda karşılaşmıyoruz. Çünkü belki de şu anda başka biriyle evli. And he has to get completion with that relationship before I can have a healthy relationship with him. I don't know. Belki de o ilişkisinde bir tamamlanma süreci yaşayacak ve ondan sonra tanışacağız. Bilemiyorum. Şahane. Gerçekten burada akışta olmak ve hani talep ettiğimiz şeylerin bizim için yaratıldığını ama sadece her şeyin olması gereken zamanda olduğunu biliyor olmak kıymetli. Excellent. Knowing that everything will happen to our best at the right time is very precious. Exactly. We just have to allow. Kesinlikle sadece izin vermeniz gerekiyor. And for too much of my life, I tried to push everything. Hayatımın çoğunluğunda bazı şeyleri iterek hızlandırmaya çalıştım. I tried to make things happen for myself. Kendim için bazı şeyleri başarmak için zorladım. And it never worked out to my advantage. Ve hiçbir zaman benim lehime işlemedi. I was in jobs and relationships that I probably shouldn't have been, and I missed out on perhaps the better ones because I had pushed into, I settled for less than I really wanted. Ben hayatım boyunca belki de asla girmemem gereken işlere ve ilişkilere girdim. Ve belki de çok daha iyilerini kaçırdım. Ve belki de bunu zorladım ve hatta daha da azına razı olmuş oldum. You know, and well, it's easier for me to see it now. I'm 75 years old. Bunu görmek benim için çok kolay şu anda çünkü 75 yaşındayım. And most of you are so much younger. Ve çoğunuz çok daha gençsiniz. And my heart wishes for you to learn that lesson of patience much earlier than I did. Ve ben sizin bu sabır dersini benim öğrendiğimden çok daha erken öğrenmenizi istiyorum. Because it took me about 70 years to figure it out. Çünkü bunu anlamam 70 yılımı aldı. Burada peki hani biz bir seans yaptığımız zaman hani illa burada bir işleme süremiz çıkıyor ya. Şimdi bazıları biliyor ama bazı arkadaşlarımız eğitim aldığı için biliyor ama diğerleri sadece seanslara katıldığı için biraz biliyor olabilir. Bir işleme süresi çıkıyor. Bu işleme süresi hani tam olarak nedir? Hani o enerjinin bedenimize akması birazcık ondan da bahsedebilir mi? Hani bunu neden bekliyoruz? Upon completing a session, there is a processing time, and in sessions we get this information at the end of the session, how long we need to wait for things to happen. And people are wondering about this issue. Could you please give us more information? Sure. So you know that you are a soul
residing inside a body, right? Siz bedenin içinde olan, yer alan ruhlarsınız aslında, hapsolmuş olan ruhlarsınız. So your soul is just a beam of light. Ruhlarınız ise bir ışık demeti, It's pure energy. saf enerji. So upon completion of the session, your soul has made the shift. It's got it, just like that. Seansın bitiminde ruhunuz aslında değişimi gerçekleştirdi. Bu şekilde gerçekleştirdi. But because your soul resides inside a body which is dense, it's got substance to it. The body can't shift as fast as the soul can. Ama ruhunuz bir bedenin içinde yaşadığı için, beden yoğun bir madde olduğu için sizin ruhunuz kadar çabuk o değişime adapte olamıyor. So the processing time of the session is for your body to be able to catch up with your soul. Aslında seansın sonunda ortaya çıkan işlem süresi bedeninizin ruhunuzu yakalama süresi. And the reason why it's there is because when I began to receive this information, I told Archangel Michael, if this work is going to cause a healing crisis, I'm not your girl. Go find somebody else to bring it in. Ve bu çalışma, bu sistem bana ilk olarak geldiğinde baş melek Mikail'e şunu sordum. Bu bir iyileşme krizine yol açılacak mı? Eğer öyleyse ben senin adamın değilim. Lütfen git başkasını bul. And so he said, okay, so we won't have that with this work, but here's why. And that's when the processing came up. Hayır, öyle olmayacak dedi bana. Bunun bir yolu olacak dedi. Ve işte bu şekilde de işlem süresi dediğimiz şey ortaya çıktı. And that's also where that question about continue came from. Ve devam seansıyla ilgili soru da burada ortaya çıktı. So the protocol will allow you to do as much in a single session as is possible for your client without causing them to have a healing crisis. Yani bu protokolle aslında tek bir seansta danışanın iyileşme krizi yaşamayacağı kadar şey ortaya çıkıyor. Does that help? Yardımcı oldu mu? Çok pardon. Diğer bir soru da hani bazen seanslarda daha az şey çıkıyor, bazen daha çok bilgi çıkıyor ya. Bu da çok soruluyor. Hani o bir fark yaratır mı? Yoksa zaten her seans herkes duyacak kadar bilgiyi aldığı için bu zaten yeterli mi? Another common question is sometimes in sessions we have less key points that come up and sometimes there are lots of points. Does it make any difference? No, because the system always knows exactly what's required for the client because it's working at the level of the client's higher self, not at the level of the mind. Hayır, çünkü hiçbir değişiklik olmaz. Çünkü sistem her zaman ne kadar neyi işleyeceğini biliyor. Çünkü sistem aslında yüksek benlik seviyesinde işliyor. Bizim zihnimizin seviyesinde işlemiyor. Burada her konuya çalışma yapabiliyoruz, değil mi? Can we work on any subject? Yes, anything. Evet, istediğiniz her şeye. Bir de en çok gelen mesela hamileler yapabiliyor mu, uygulayabiliyor mu? Bununla ilgili bir örneği var Diji'nin. Hani belki bizimle yine paylaşır. Another very common question is about pregnant people. Can pregnant people get sessions? Yeah. I know that you have an example about it. Would you like to share it with us? Certainly, yeah. And so the answer to that first is yes. İlk olarak cevap evet. So I have worked on many women who either A, wanted to get pregnant and had problems, or B, they were already pregnant and they wanted to make sure that the pregnancy went smoothly. Ben pek çok kadına seans verdim. Bunlardan bazıları hamile kalmak istiyor ama sorunlarla karşılaşıyorlardı. Bazıları ise hamilelerdi zaten ama o hamilelik sürecini kolayca geçirmek istiyorlardı. So I have to laugh and say that I've helped quite a few women get pregnant.
Ve gülerek şunu söyleyebilirim ki pek çok kadını hamile bıraktım. And all of the women that have had sessions to make sure the pregnancy and the delivery went smoothly had very positive results. Aynı zamanda pek çok kadının da rahat doğum yapması konusunda bu sistem çok yardımcı oldu. But I think that the example that Sezen is referring to has to do with one of my clients some years ago who wanted to have a session on the baby every month during the gestation period. Sanıyorum Sezen'in bahsettiği örnek birkaç yıl önceki bir danışanıma ait. Bu kişi her hafta bebeğin büyüme ve gelişme sürecinde her hafta bebekle ilgili bir seans yapmak istiyordu. So we did 7 sessions during her pregnancy. Ve hamileliği boyunca 7 kez seans yaptık. And it was all on the subject of clearing away any blocks that this baby might be bringing into this lifetime so that the baby could have a healthy, happy life. Ve yaptığımız çalışmanın konusu elimizden geldiğince blokaj kaldırmak ve bu şekilde bebeğin bu hayata sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam etmesini sağlamak. And I felt like I got that I achieved a very intimate relationship with this baby before it was born. Ve bu bebek henüz dünyaya gelmeden onunla çok yakın bir ilişki kurabildiğimi düşünüyorum. And I actually met her when she was about 4 years old. Ve 4 yaşına geldiğinde onunla tanıştım. And of course, she didn't get it at all, but I felt like I knew her at a soul level. Elbette kendisi bir şey anlamadı ama ben ruh seviyesinde onunla bir bağlantıda olduğumu biliyordum. And to let you have an idea of how long ago that was, this girl is now graduated from university and she's married herself. Ve ne kadar eski bir örnek olduğunu, üzerinden ne kadar zaman geçtiği konusunda bir fikir vermesi için söylüyorum. Bu kişi hem mezun oldu hem de kendi evliliğini yaptı. She's very bright. She's had a very successful and happy life up to this point in her life. Şu ana kadar hayatında hep parlak ve başarılı biri oldu. Which kind of proves that if you get rid of the karma before birth, then the life can be more successful. Bu da şunu gösteriyor, dünyaya gelmeden karmanız temizlenirse çok daha güzel bir hayatınız olur. Thank you. Bu sistemde şimdi bilmeyenler için söylemiş olayım. Bu sistemde 2 aşama eğitim alarak aslında siz de uygulayıcı olabiliyorsunuz. Yani 1. aşama eğitimini aldıktan sonra uygulayıcı olabiliyorsunuz. Bunu Jean'in yetkilendirdiği kişiler veriyor. Türkiye'de ben ve benim gibi birçok arkadaşımız var. 2. aşama eğitimini Jean Adrienne'ın kendisi veriyor. İlk aşamada 17 tane dosyayla tanışıyorsunuz ve ardından 2. aşamada 144 tane dosyayla seans yapıyorsunuz. Sen istersen sistemi anlattığımı yine bir çevir. Sezen is telling about the system, how the stages work, the first training and the second phase of the training. Burada hani 17 dosyayla ilgili yani 1. aşama eğitimini aldıktan sonra kendinize ve arzu ederseniz başkalarına zaten bu sistemi uygulayabiliyorsunuz. Burada bununla ilgili şu soruyu yöneltmek istiyorum Jean'e. Hani bu da geliyor. 2. aşama eğitimini alma zorunluluğu tutmuyor Jean her zaman için. Hani 1. aşama eğitimini almamızın yeterli olduğunu, hani uygulayıcı olmak için yeterli olduğumuzu, daha da derinleşmek istediğimizde 2. aşama eğitimini zaten bazı ön koşulları var onun. Devam edebileceğimizi söylüyor. Burada şimdi Jean'e sormak istediğim 1. aşamadaki dosyalar seans yapmak için yeterli mi sorusuna bir cevap ondan alabilirsek çok mutlu olurum. I informed people that there are 2 phases of this training, and there is one, and then the second comes, and the second one is not compulsory, and those who want to deepen in the system can take it. But I would like to ask if it is better, if it is enough
completing the first training to be able to manage a session? Yes, there are many people throughout the world who only do the first level of the training and who get everything that they need from that material. Evet, dünyada pek çok kişi bu eğitimin yalnızca birinci aşamasını alıyor ve bu onlara fazlasıyla yetiyor. Hı hı. Teşekkürler. Bize başka böyle yaşadığı çok böyle şaşırtıcı bir deneyimi var mı paylaşmak istediği ya da söylemek istediği başka bir şey var mı? Could you please share with us any exciting or surprising example, or would you like to tell anything else? Would you like to add something? Let me think. Yeah. I'm just finding now that every day the work gets deeper. I keep getting more information, and what I do is I add the information to my book, and then every year I send everybody a new book that has even more information in it than the last time. Şunu söyleyebilirim, zaman geçtikçe bu çalışma derinleşiyor. Her geçen gün daha fazla bilgi bana geliyor ve bu şekilde benim kitabım da yenileniyor. Her sene daha geniş kapsamlı bir kitap ortaya çıkmış oluyor. Ben de bunu benimle beraber çalışanlara gönderiyorum her sene. So I require the people who are teaching the work to recertify with me every January. Bu yüzden her Ocak ayında yani bu eğitimi veren kişilere her Ocak ayında bir sertifika yenilemeye tabi tutuyorum. There's a nominal charge for that. It's only $30. Bunun rakamsal bir karşılığı da var, $330. But that gives the teacher access to the latest update of the manual. Bu şekilde öğretici yeni rehbere, yeni kitaba erişim sağlayabiliyor. As well as all of the questions and answer webinars from students throughout the year. Yine öğrencilerden gelen sorulara, cevaplara ve webinarlara sene boyunca erişim hakkı oluyor. And then I do at least one teacher webinar strictly for the certified teachers. That's usually in March, but sometimes I do more than one a year. Ve her sene en az bir kere sertifikalı eğitmenler için ayrı bir eğitim de düzenliyorum ama bunu çoğunlukla Mart ayında ve birden fazla yaptığım senelerde oluyor. And that's all covered by the recertification fee at the first of the year. Ve senenin başında yeniden sertifikalandırma süreci bütün bunları kapsıyor. Teşekkürler. Bir taraftan sorulara bakıyorum da burada. Thank you so much. I'm looking at the questions. Okay. Devam seansı olmasa da aynı konu üzerinde çalışılabilir mi? Mesela Jean'in 4 yıl çalışması gibi demiş. Evet, buna evet cevabını verecektir ama tekrar soralım tabii ki. Zaten devam seansı olmadan 4 yıl çalıştı bu arada Jean. Yani devam seansı 4 yıl boyunca gelmedi yani. Sen de sorarsan. Even if there is no continue to the session result from the session, even if there is no continuation requirement from the session, can we work on the subject again? Oh yeah, I mean, and Sezen gave what the I do example every of you. Sunday. I work on my beloved partner. Evet, size tam olarak söylediğim gibi ben her pazar karşılaşacağım sevgili için çalışıyorum ve bunu bir de devam seansı çıkmasa da yapıyorum. And my sessions are very rarely continues. Ve seanslarımda çok ender devam seansı çıkar. Yani devam seansı çıkmasa da burada tekrar yapabiliyoruz. Zaten bunun cevabını da verdi. Biz insanlar çok boyutlu varlıklar olduğumuz için bu birçok yerden gelmiş olabilir. Arzu ettiğiniz, hazır olduğunuz sürece bu yolda ilerleyebilirsiniz. Hani bu bir yol, bu süreç diye bahsetmişti zaten. Teşekkür ederiz ona. Burada ben kendime seans yapmaya çalışırken seans esnasında bazen çok sıkılıyorum. Yeni bir madde çıkmasın da hemen bitsin diye bekliyorum. Hani orada seansı bırakmam lazım. Seansı bırakmayı önermiyor ama buradaki sıkılma ile ilgili belki bize bilgi vermek isteyebilir.
A question from the audience. When I'm doing session on myself, I get bored too much, and I say to myself, I hope not many issues or files come up so that I can finish it. In these situations, should I leave the session, cut the session, or should I continue? You should continue, but I would also recommend that you do a session on why you find this boring. Devam etmeniz gerekiyor, kesmemelisiniz ama bunu neden bu kadar sıkıcı bulduğunuzla ilgili de bir seans yapmanızı öneririm. Because that tells me that there's some resistance in clearing away the things that are holding you back. Çünkü sizi geride tutan şeyleri kaldırmakla ilgili bir direnç geliştirdiğiniz konusunda bir ipucu veriyor bu bana. Evet. Teşekkürler. Burada bir de DNA aktivasyonu ile ilgili de hani biraz bilgi verebilir mi? Could you please give information about DNA activation? Sure. We were originally meant to have 144 strands of DNA, and now we only have 2. Aslında biz 144 DNA iplikçiğine sahip olmak için yaratıldık. Ama şu anda sadece 2. But there is no loss in the divine plan. Everything that we started off with, we still have. Ama kutsal planda bu değişmiş değil. Aslında en başta olan her şey şu anda var. It may be in another dimension, but it's still. Belki başka bir boyutta ama yine de var. And so it's up to us to take the responsibility for asking to activate everything that belongs to us. Bu yüzden sorumluluğu alıp bize ait olan her şeyi aktive etmek istemek bizim hakkımız. So the DNA activations are done by asking and intending. DNA aktivasyonları isteyerek, sorarak, talep ederek gerçekleşir. But some years ago, my guides also gave me a series of images to assist people in finding that energy and asking that it be activated. Ama rehberlerim bana yıllar önce bazı görüntüler verdiler, semboller verdiler. Bu şekilde aktivasyon için biraz daha fazla enerji bulabilmemiz için. And these cards are available in Turkish. Ve bu kartlar Türkçe olarak da mevcut. It's at UNSC Academy. Emine Berbek is the one who produces these for me. Mine isimli bir hanım galiba, telaffuzdan tam anlayamadım. O bunları üretiyor ve Türkiye'de satışı mevcut. Teşekkürler. Şimdi daha fazla da hani vaktini almadan Jin'in grup seansına istersen geçelim. Varsa eklemek istediği bir şey, hani söylemek istediği, ilave etmek. If you have anything else to say, we are more than happy to hear. If not, we can go on with the session, if that's okay for you. My pen, so that I can take notes. Elbette bir kağıt alayım, not alayım. So I would like to do a group session to clear whatever is necessary and ready to be cleared for this amazing group of people. Bu harika grup için grubun en yüksek hayrına temizlenmesi gereken ne varsa onun temizlenmesi için bir seans yapmaya niyet ediyorum. So if everyone will just take a moment and surrender to Creator God and ask for help. Lütfen katılımcı olan herkes bir an için dursun ve yaratıcıya yardım için sorsun. And you don't need to translate the prayer. I'm just going to say a prayer, okay? Şimdi bir dua söyleyeceğim ama bunun çevrilmesine gerek yok. Mother, Father God, I lift up to you this amazing group of people, and I ask that we be taken to the source of anything and everything that is ready to be cleared from all of our paths to help us to go higher and do better. I ask that we be taken to the source of all blocks so that we can clear them where they were created, backwards and forwards through time, all time-space continuums, every dimension where we're expressing ourselves, for the highest and best good of each of our souls, highest and best good of all that is, thy will, not my will, be done. Thank you. Okay, tap, tap, tap. 3 kez tık.
Okay, so the first file we're going to is on page 4 of the keys, and it's quadrant 2, number 7, curse. İlk dosyamız, ilk anahtar dosyamız 4. sayfanın 2. çeyreğindeki 7 numara lanet. And it's quadrant 4, number 6. 4. çeyrek 6 numara. Tabii olma ve sahiplenicilik. Tap, tap, tap. 3 kez tık. Okay, page 3 of the keys, 2-9, misperception. Anahtar dosyalarda 2.9 yanlış algı. Okay, and the item is quadrant 4, number 2. I don't trust God. 4. çeyrek 2 numara yaratıcıya güvenmiyorum. Tap, tap, tap. 3 kez tık. Page 4 of the keys, 2-1. 4. Betrayal. sayfa 2. çeyrek 1 numaralı dosya ihanet. Three, 6. 3. çeyrek 6 numara. Vulnerability. İncinebilirlik. Tap, tap, tap. 3 kez tık. Page 1, quadrant 2, number 4, death. 1. sayfa 2. çeyrek 4 numara ölüm. 2-7. 2-7 Nothing's going to change. Feeling hopeless. Tap, tap, tap. hiçbir şey değişmeyecek düşüncesi umutsuz olma 3 tık. Okay, page 1 of the keys, quadrant 1, number 6, ejection. 1. sayfa 1. çeyrek 6 numara çıkarma. 3-4, 3'e 4 feeling out of control. kontrolü kaybetme hissi. Tap tap tap. Yeah, tap, tap, tap. Sorry. That's all the keys. So basically what we're working on here is a lack of trust and feeling the need to control, but not being able to control. Burada ortaya çıkan anahtar dosyalar bize şunu anlatıyor. Aslında bir kontrolü kaybetme, güvensizlik hissi var. Ama bir yandan da buna çabaladıkça daha da çok kontrolü kaybediyoruz. So let's see where the source on this is. Şimdi kaynağı bulalım. The source is an ancestor. Kaynak bir ata. Tap, tap, tap. 3 kez tık. Okay, is the ancestor going to be the same gender for all of us? No. So some of your ancestors will be male, some will be female. Hepimiz için bu ata aynı cinsiyette mi diye sordu. Hayır, her birimiz için farklı cinsiyette. Bazılarımız için kadın bir ata, bazılarımız için erkek bir ata bu şeye sebep olmuş. Will this ancestor be in the same lineage for everyone on this? No. So it's going to be, some of it will be mother's side, some will be father's side. Bu ata her birimiz için aynı soydan mı geliyor? Hayır, bazılarımızın anne soyundan, bazılarımızın baba tarafından geliyor. So tap, tap, tap. So we Üç just kez need tık. to know that this is an ancestral block. Sadece bunun atalarla ilgili bir blokaj olduğunu bilmemiz gerekiyor. Is it important for each of us to know which ancestor this is? No, it's not important. Hangi ata olduğunu bilmemize gerek var mı hepimiz için? Hayır, gerek yok. Okay, so let's look at the setup. Şimdi olguya bakalım. 3-3, 3'e 3. and it says rape, which is like some sort of a violation.
tecavüz ama bu bir hak ihlali de olabilir. Tap, tap, tap. 3 kez tık. 4, 7. 4'e 7. Tap, tap, tap. 3 kez tık. 2, 8. 2'ye 8. Punished for another's misdeeds. Başkalarının yaptıklarından dolayı cezalandırılma. Tap, tap, tap. 3 kez That's tık. all it was to say about the setup. Evet, olgu buydu. Bu kadar. Okay, soul reaction. Ruh tepkisine geliyoruz. 1, 8. 1'e 8. The trauma of the ancestor prevented our ancestor from being able to assign their will to God's direction. Travma atanın İradesini Yaradan'a yönlendirebilmesini engelledi. teşekkürler. So basically, we're working on what's keeping us from being able to surrender and let go and let God. Aslında biz burada bizi neyin tuttuğunu öğreniyoruz ve daha sonra yaratıcıya bunu salıvermesi için bırakıyoruz. Which is interesting because that's one of the things we talked about earlier. Tam da bizim az önce konuştuklarımızla ilgili aslında. Okay, so let's clear this. Şimdi bunu arındıralım. Okay, page 4 of the clearings, quadrant 2, number 6. Arınmalar 4. sayfa 2. çeyrek 6 numara. So just go find this ancestor. And when you do that, you'll know if they were male or female. They're trapped. So take apart whatever it is that's trapping them, the box or the shell. Gidip bu atayı bulalım ve onu kıstırılmış olduğu yerden çıkaralım. Interesting. Gözler. İlginç. And tap, tap, tap. 3 kez tık. I saw my ancestor very clearly. It's my mother. Ben atamı çok net şekilde gördüm. Benim annem. Interesting. Çok ilginç. Page 2 of the clearings, quadrant 2, number 7. 2. sayfa 2. çeyrek 7 numara arınmalarda. Okay, so there's something out in our field. Is it the same for everybody? No. Alanımızda bir şey var. Bu herkes için aynı mı? So just close your eyes and look out in your field and find the shape that's there, doesn't need to be there. Gözlerinizi kapatın ve alanınızda bir şekil olup olmadığına bakın. Şeklin nerede olduğuna bakın. And ask God to take it away. Ve Tanrı'dan onu kaldırmasını isteyin. And tap, tap, tap. 3 kez tık. Page 4 of the clearings, quadrant 4, number 7. 4. sayfa 4. çeyrek 7 numara. Ask Creator God to remove the energetic debris that looks like mirrors from your body and from your field. Tanrı'dan bedeninizdeki enerjetik aynaları kaldırmasını isteyin. Tap, tap, tap. 3 kez tık. 4. sayfa 2. çeyrek 7 numara. Ask Creator God to remove the energetic debris that looks like mirrors from your body and from your field. Tanrı'dan bedeninizdeki enerjetik aynaları kaldırmasını isteyin. Page 5, quadrant 2, number 9. 5. sayfa 2. çeyrek 9 numara. Ask God to remove this ancestor's energy from every cell of your being and to replace it with pure light. Tanrı'dan atanıza ait bu enerjiyi bütün hücrelerinizden kaldırmasını ve onun yerine saf ışıkla doldurmasını isteyin. Tap, tap, tap. Kez tık.
Page 3, quadrant 3, number 4. Üçüncü sayfa, üçüncü çeyrek, 4 numara. So just have your ancestor go back and look at the trauma and rewrite that story to create a better solution for this Atanız- rape, for violation, revenge, and being punished for something that the ancestor didn't do. Atanızdan geriye dönmesini ve bu hikayeyi yeniden yazmasını ve buna bir çözüm bulmasını isteyin. Tap, tap, tap. Kestik. Page 3, quadrant 2, number 8. Üçüncü sayfa, ikinci çeyrek, 8 numara. So it wants me to give everybody a frequency to jumpstart a rebirthing process. Şimdi herkese yeniden doğuş için bir frekans göndereceğiz. Tap, tap, tap. 3 kez tık. I'm going to the file vibrational resonant seeds. Titreşimsel rezonans dosyasına gidiyorum. And I'm going to get a frequency that will help us all to find our mission. Hepimizin misyonunu bulmamıza yardımcı olacak bir titreşim gelecek. But first I need to go to the mission file and see what that mission is. Ama önce misyon dosyasına gidip bu misyonun ne olduğunu öğrenmem lazım. And it says in the mission file, it says our mission has been disrupted because we lost our meaning. Ve misyon dosyasında şu yazıyor, misyonumuz anlamımızı kaybettiğimiz için yarıda kalmış. Tap, tap, tap. Üç So kez let tık. me go, I'm going to go to the meaning file. Şimdi anlam dosyasına gideceğim. And the meaning is, in the meaning file is wholeness and relationship. Anlam dosyasında çıkan bütünlük ve ilişki. So what this is telling me is that we've lost this wholeness with Creator God. Yani benim anladığım Tanrı ile olan bütünlüğü kaybetmişiz. And that because of the influence of this ancestor, we're not able to fully just let go and surrender to Creator God. Ve bu atamızın bize yarattığı etkiden dolayı tamamen teslim olamıyoruz yaratıcıya. So I'm going to ask the universe to give us a perfect frequency to shift us away from this ancestral influence so that we can find our truth, find our connection. Şimdi evrenden bize bu atamızın üstümüzdeki etkisinden ayrılmamızı sağlayacak ve doğru hizalanmamızı sağlayacak bir frekans göndermesini isteyeceğim. So let me get the frequency and then I'll send it to you through the ethers. Önce frekansı alayım, daha sonra size göndereceğim. Spiritualize, energize, calibrate, and embody. And tap, tap, tap. 3 kez tık. Page 5 of the clearings, quadrant 3, number 3. Arınmalar 5. sayfa, 3. çeyrek, 3 numara. So it says our ancestor is trapped in a maze and we need to help them get out. So let me, Atamız
Let me go to the maze file and see what this maze is. Atamız bir çıkmazda olduğu söyleniyor. Şimdi bu çıkmaza gidip bakalım neymiş anlayalım. Okay. In the maze file, it says that this maze causes impatience, frustration, and exasperation. Bu çıkmaz dosyası bize şunu söylüyor. Bu çıkmaz bizde sinirlilik, tahammülsüzlük, sabırsızlık yaratıyor. So go find your ancestor. Take the ancestor by the hand and lead them out of this maze that's got them trapped. It's causing you impatience, frustration, and exasperation. Şimdi bu atamızı bulalım, onun elinden tutalım ve onu bu çıkmazdan çıkaralım. Tap, tap, tap. 3 kez tık. Do we do another clearing? No. Başka arınma var mı? Resolution? Yes. So that got Çözümler it. var mı? Evet. Tap, tap, tap. 3 kez tık. Is there processing? Yes. İşlem Matter of süresi var mı? days. Yes. It's 3 days processing. 3 günlük işlem süresi var. Tap, tap, tap. 3 kez tık. Is this a continue? No. Devam seansı var mı? Yok. Do we have homework? No. Ev ödevi var mı? Yok. Tap, tap, tap. 3 kez Do tık. we receive blessings for doing this work? Yes. Kutsama var mı? Var. The first blessing is quadrant 2, number 8. İkinci çeyrek 8 numara kutsamalarda. Good luck opening Tanrı'nın the flow. Lots of abundance. Sorry. Go ahead. Sorry. Şans, Tanrı'nın bolluğunun akışına açılma. Tap, tap, tap. 3 kez tık. Quadrant 3, number 4. Üçüncü çeyrek 4 numara. İçsel ve dışsal dünyanın yeniden eş zaman uyumlu hale gelmesi. Tap, tap, tap. 3 kez tık. Quadrant 4, number 3. Dördüncü çeyrek 3 numara. Stres ve kendisiyle ilgili sıkıntılardan kurtulma. There's one more. Bir tane daha var. Quadrant 1, number 7. Birinci çeyrek 7 numara. Kendine olan inancın yenilenmesi ve savunmacı olmaya gerek kalmaksızın gerçeği kabul edebilme cesareti. Tap, tap, tap. 3 kez tık. And it's gratitude that owns every clearing. Ve her çalışmayı tamamlayan teşekkürdür. So close your eyes. Gözlerinizi kapatın Open your crown chakra. ve taç çakranızı açın. Feel the love of Creator God flowing down into your body, filling all your chakras, your divine line, and your body's divine line. Başınızın üzerindeki yuruluk yıldızından gelip tepenizden içinize akan anne baba Tanrı'nın sevgisini hissedin. Allow this light to heal, balance, center, and align all of your chakras. Ve onun içinize akmasına ve ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattını ve tüm çakralarınızı doldurmasına izin verin. And then let it fill every cell of your body. Onun her hücrenizin içine akmasına izin verin. And when your body's full, let it flow and fill your emotional body, your mental body, and your spiritual body too. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizi de doldurmasına izin verin. And then give thanks. Ve teşekkürlerinizi sunun. Give thanks to Creator God, your angels, your teachers, your guides. Tanrı'ya, meleklerinize, öğretmenlerinize ve rehberlerinize. Give thanks to your higher self, Yüksek benliğinize teşekkür edin. your body deva and your body deva's higher self.
Bedeninize ve onun yüksek benliğine, beden davanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Give thanks to your team and your body's team. Takımınıza ve beden davanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Take a deep breath in and Derin bir exhale, nefes alın exhale it out through your heart in gratitude. ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. And I ask that all of our reference points and grids are updated. Dünyadaki tüm algılama ve algılama yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. I ask for a balancing and a stabilization of our fields. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. And I ask that every system level and component of our being is balanced and stabilized. Ve varlığımızın bütün sistemlerinin, bileşenlerinin dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. And I ask that we're all wrapped up in sheets of rainbow light, gently sealing this into whatever degree is appropriate for our spiritual evolutionary state. Ve sizin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. So be it, so it is, and tap, tap, tap. Öyle olsun ve öyledir. 3 kez tık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Thank you very much. Oh, my pleasure. And thank you all for just being with me today. I love you all. O şeref bana ait. Çok mutlu oldum bugün sizin aranızda olduğum için. Hepinize çok seviyorum. Bunu böyle düzenli olarak tekrarlayabilmemiz için neler mümkün? What is possible for us to repeat this session regularly? Yeah, you know, there's nothing that you can't do. You're the creator of your reality. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Gerçekliğinizin yaratıcısı sizsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Benim burada bir tane sorum daha var. Hemen çok fazla vaktini de almadan. Çok Thank fazla you very much. I have another question at this Okay. point. Esneme, gözyaşı seanslarda çok fazla geliyor. Bende de çok oluyor. Bununla ilgili de söylemek istediği son bir şey varsa onu da duymak isterim. Yawnings and teardrops. I have a lot of them. Many people have a lot of them. Would you like to say anything about it? Oh, me too. Yeah, this session was very profound for me as well. Bende de oluyor. Bu seans benim için çok derindi. It touched on my session, touched on something that happened to my mother that I wasn't aware of before today. And it explains a lot. Bugünden önce annemle ilgili benim de fark etmemiş olduğum bir sorun ortaya çıkardı ve bunun benim için anlamı çok büyük. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan kendisine vakti için, bizimle paylaştığı bu kıymetli bilgiler için ve elbette böyle bir sistemin yaratıcılığına aracı olduğu için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much for your time, for all the information you gave today, and for being a mediator for this precious system. Oh, thank you very much. And I love you all. Seni seviyorum. Ben de seviyorum. Görüşmek dileğiyle herkese o zaman. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinizi seçmeye devam ettiğiniz sürece bu yolda tekrardan görüşeceğimize eminim. İyi geceler. İyi geceler, harika. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.